Merhaba arkadaşlar, Diyetisyen Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizler için bomba bir tarifim var. Aynı zamanda bomba bir de konuğum var. Ömer Şanlı yanımda. Hoş geldin Ömer, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Seni herkes Ağır Mimar, YouTube'daki Ağır Mimar kanalında tanıyor. Ben de iyi bir takipçin olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlenerek seyrediyorum. Bugün geldiğin ve kanalıma konuk olduğun için çok teşekkür ederim sana. Seninle beraber harika bir barbunya kinoa burger yapacağız. Bugünkü tarifimiz kinoa ve barbunya ana malzemelerinden oluşuyor ama diğer başka malzemelerimiz de var. Birazdan yaparken hepsini anlatacağım. Öncelikle işe barbunyalarımızla başlayabiliriz. Tamamdır. Yani yaklaşık bir bardak barbunyam var. Barbunyanın yarısını çekeceğim, püre haline getireceğim. Diğer yarısını da bütün olarak kullanacağım. Senden bir kaşık isteyeceğim oradan. Burada. Evet, mutfağımızdan hemen. Buyur Kendini abi. hiç yabancı hissetme burada. Barbunyalarımın yarısını blenderımın içerisine koydum. Bunlarla beraber çekilecek sarımsaklarım var. Sarımsaklar çok iyi antimikrobiyal ve antibakteriyel etkisi olan yiyecekler. Ve aynı zamanda tansiyon düşürmekte çok etkili. Var mı ailede tansiyon sorunu olan? Kesinlikle var. Benim annem ve anneannemde özellikle tansiyon çok büyük sıkıntı oluyor. Kendileri bütün gün limonlu suyla geziyorlar diyeyim sana. Evet. Aynı zamanda sarımsağı da çok öneriyorum. Tamamdır. Sarımsaklı yoğurt yiyebilirler. Bol bol çiğ sarımsağın etkisi pişmiş halinden daha yüksek. Piştiği zaman içindeki bileşik birazcık ölebiliyor. Ama sarımsak tansiyon düşürmede bir numara, tavsiye ederim. Harika. Bu arada Ömer'le beraber biz diyete başladık. Evet. Ömer biraz anlatır mısın süreci? Bugün Tabii ölçüldük. Tam bir hafta oldu aslında. 3 kilo hatta biraz daha fazla Kilo vermişim bu zaman süresince. Hatta son 2 günde birazcık kendim bazı nedenlerimden dolayı diyeti bozmama rağmen bu kiloyu verebilmişim. Andaç abi sayesinde. Kendisi sağ olsun bana çok güzel bir program yazdı. Ben de o programa uymaya çalışıyorum. Kendisiyle beraber hedef olaraktan 15 kilo vermeye çalışacağız. Evet, çok iyi ve hızlı bir başlangıç yapmışsın. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu arada bir taraftan bunları çekeyim. Burada kişnişim var. Biraz kişniş katacağım. Birazcık kırmızı acı biber. Biraz da Hop. kimyonumuz var. En üstteki de kimyon. Şu, Süper. bunu mu istersen bunu mu? Yani şunu mu? Evet, bunu ve bunu istiyorum. Tamam, Bu okey. ikisi benim için gayet iyi. Bir çay kaşığı kişniş koyduk. Bir çay kaşığı kırmızı biber ekliyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı da kimyon ekliyorum. Senin mutfakla aran nasıl? Ya benim mutfakla aram çoğunlukla bu şey tarzı oluyor. Hani bir bilgisi yoktur ama girdiği zaman her şeyi katan insanlar vardır ya buzdolabındaki. Ya benim mutfakta Ama ilişkim ortaya tamamen lezzetli öyle. bir şey çıkıyor galiba. Valla yani diyenler öyle diyor. Şimdi ben burada kendimi övmek istemiyorum ama diyenler öyle diyor. Ve ayrıca kimyonu çok severim. O yüzden bu çok sevdiğim bir tarif olacak gibi geliyor. Baharatlar zaten Evet. yemeklere özellikle lezzetini katan şeyler. Aslında verdikleri koku bizim lezzet duyumuzu daha çok açmasını sağlıyor. Kokusuyla, yani kokusu güzel olan baharatlar özellikle iştahımızı daha kabartıcı ve yemeğe daha güzel lezzet verici. Yani biz aslında eğer koku almıyor olsak lezzet duyumuz çok daha düşük eşikte olabilir. Şimdi bunlara öncelikle çekiyorum. Tamamdır. Her zamanki gibi çekemiyorum. Çekemedi. Evet, sevgili Ömer, şansına rondomuz çalışmadı, bozuldu. İyi bir rondo sponsoru bulmamız gerekiyor galiba kendimize. Ben bugün idareten bunları blenderımın içerisinde yapacağım. Biraz daha zor olacak tabii çekmek ama bir şekilde halledeceğiz. Ama aynı etkiyi verecek zannediyorum herhalde. Evet, önemli olan onların eziliyor olması. Ömer zor da olsa bunları bir şekilde hallettik. Şimdi buna ekleyeceğimiz birkaç şey daha var. Biraz havuç ekliyorum içerisine. Tamamdır. Ben tutuyorum abi istersen. Tamam, çok sevinirim. Burada yine soğanlarım var. Soğanlarımı ekliyorum. Kırmızı soğanın olması bir özellik mi? Aslında yok. Kırmızı soğanın acılığı biraz daha az. Biraz daha bu tarif için daha uygun ama normal soğanla da kullanılabilir. Hiç problem değil. Bu yaptığımız şey şu anda aslında bütün tarifimizi bir arada tutacak olan şey olacak. İçerisinde bir de yumurta, yani harcı tamamlamak için bir tane de yumurta ekleyeceğim. O da bağlayıcı olaraktan. Aynen. Ayrıyeten. Evet. Bütün yapacağımız köfteleri bir arada bağlayacak, tutacak olan bu. Yumurtalarla irtibata geçtikten sonra mutlaka ellerimizi yıkamakta fayda var. Çünkü çiğ hali tehlikeli olabilir. Özellikle kabuğunu da elledikten sonra mutlaka yıkamak lazım yumurtaları da. İçerisine bir miktar da tuz ekliyorum ve şimdi artık
hepsini yine harç haline Karıştırmaya hazırız. getirebiliriz. Harcımızı hazırladık gayet güzel bir şekilde. Problemlere rağmen başa çıktık. Harcımız hazır. Şimdi bütün malzemeleri bir araya getirme vakti geldi. Bu arada senin diyetin nasıl gidiyor? 3 kilo verdin, şahane bir hafta. Benim Gayet güzel bir diyetim sonuç. yani iyi gidiyor. Yani kendimi şöyle bir şey diyeyim ben size. Kendimi daha iyi hissediyorum abi. Süper, harika. Ne konuda daha iyi hissediyorum? Sabah kalktığımda hani böyle içimde bir huzursuzluk olmuyor. Kesinlikle bir özgüven geliyor bu konularda. Ama şöyle bir olayı var. Verilen programa her zaman uyamıyorum. Çünkü arkadaşlarıma gidiyorum, işte benim bir arkadaşım var Güray diye. Tefek kaçamaklar Tabii oluyor. ki. Burun ameliyatı oldu mesela, ona gittim. Diyet programım kaydı. Kaçamak yapmıyorum bu durumda. 3 kilo vermemin de nedeni o galiba biraz da. O öğünü biraz atlamak zorunda kalıyorum. Çünkü gece yemek istemiyorum. Süper. Diyete bağlı kalmak Şimdi adına. ufak tefek kaçamaklar diyette aslında son derece normal. Önemli olan sen büyük genelini doğru yapıyor olman. Tabii ki her zaman birebir uymuyor. Zaten biz onun alternatiflerini daha fazla konuşacağız. İlk hafta ben genelde biraz daha böyle kısıtlı, yani senin gözlem haftan oluyor. Bu haftayı tamamladığın zaman nasıl bir sonuç Geçebilirsen olacak? Bunu bu. görmüş oluyoruz. Aynen öyle. Ondan sonra ne yapıyoruz? Gayet güzel bir şekilde zaten Sonrasına çok iyi devam ediyoruz. uygulamışsın. Bir taraftan yine bu güzel burgerlerimizin hazırlığına geçelim. Bazı malzememizi bunun içerisine alıyorum. Burgerimizin diğer ana malzemesi kinoa. Biz kinoaları haşladık. Yaklaşık 1'e 2 ölçüyle haşlanıyor. Bir 10 dakika haşlamak yeterli olabilir. Kinoa çok iyi protein deposu ve bu fasulyelerle birlikte çok iyi uyum sağlıyor. Daha önce biz bunun bir de salatasını yaptık. Meksika fasulyesi ve kinoa ile birlikte enfes bir salatamız var. Onun tarifini de hemen şuradan tıklayıp görebilirler. Şöyle. Şimdi bunları da artık bunun içerisine alacağız. Kinoa dediğim gibi protein açısından çok zengin, güzel bir besin ve bitkisel, özellikle vejetaryenlerin protein ihtiyaçlarını karşılaması için çok iyi bir seçenek oluşturuyor. Daha önceden kuruttuğumuz burada ekmek kırıntıları var. Yine biz bunu bile yaparken aslında tam buğday unu ekmekleri kurutarak yaptık. Ekmek kırıntılarımızı da bunun içerisine koyuyoruz. Burada 2 yemek kaşığı unum var. Yine aynı şekilde tam buğday unu kullandım. Unumu da bunun içerisine ekliyorum. Bir miktar daha tuz ekleyebilirim belki. Tabii ki. Kalan barbunyalarımı da bütün olarak bunun içerisine koyacağım. Bunları şimdi güzel bir şekilde karıştırıp birbiriyle iyice güzelce buluşturmak lazım. Hatta bu işlemi istersen Ben sana tabii ki hemen. verebilirim. Çok böyle ezmene gerek yok. Aslında barbunyalar biraz daha bütün kalabilir. Senden istediğim asıl şey bunların hepsinin karıştırmak, birbiriyle buluşacak ve birbirini tutacak hale gelmesi. Ben de o sırada onun içine birazcık maydanoz kıyacağım. Maydanozlarda çok yüksek C vitamini kaynağı besinler. Yani C vitamini deyince genelde akla ilk gelen şey limon olabiliyor, portakal olabiliyor. Ama ikisinden de çok daha fazla miktarda C vitamini maydanozların içinde mevcut. Bunları da çok ince olacak şekilde kıyıyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı maydanoz da senin kabının içerisine gönderiyorum. Ellerine sağlık Ömer. Gayet güzel bir iş çıkarttın. Teşekkür ederim abi. Senden ricam şimdi onları bir de böyle burger köftesi haline getirmek olacak. Büyük Çünkü böyle yatay. hamburger haline getireceğiz. Bunları biz şu anda hemen yemek istiyoruz ama aslında bakacak olursanız yaklaşık bir yarım saat, 1 saat buzdolabında kalması ve o kuru ekmek kırıntılarında onu daha çok bir arada tutmak için içindeki nemi çekmesi lazım. Nasıl bu arada? Gayet güzel. Ellerine sağlık. Kıvamı olmuş demek. Çiğ köfte Kıvamı olmuş. Köfteleri bitirdikten sonra abi camlara ve bulaşıklara seni alacağız. Ben böyle gelmedim yalnız. Ben bunun için gelmedim. Biz geleni çalıştırıyoruz. Eğer bu yemeği yiyeceksen onu hak etmen lazım. Tabii ki. Ben sırf kalori kaybet diye söylüyorum ya. Teşekkür Yoksa ederim yani abi. Şeyden değil, Harikasın. Teşekkür ederim. Sen onları yaparken bir taraftan ben de burada tavama birazcık yağ alacağım. Burada gene bir top çıkacak falan. Ve her zamanki gibi gene malzemeleri yerini bildiğimden dolayı. Izgaranın başında. Evet, ızgaranın başında. Ağır mimar. Bunu ağır mimar anonsuyla yapabilir misin abi? Ne tür istersin? Ağır mimarın mutfağına hoş geldiniz diye. Tabii ki. Giriyoruz. Burgerlerin hepsini hazır. Bırakmıyorum programı.
Evet. Merhaba dostlarım. Ağır Mimari Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün yapacağımız burger çeşidi Kino Barbunya Burger. Kino Barbunya Burger için elimizde olması gereken malzemeler kino, barbunya, soğan, sarımsak ve bir adet de andaç yeşil yoğurt. Evet, hemen bunları ızgaramıza atabiliriz ve Evet. bakalım ortaya ne çıkacak. Yağ Alabilirsem güzel tabii ki. kızdı. Ağır mimari. Ağır mimar can çekişirken diyerekten evet aldım. Bunu bunun üzerine koyuyoruz ve duymamız gereken ses tam olarak bu. Onu Değil mi sen abi? yiyeceksin. Şekli bozuldu. Evet, şekil bozuldu. Bu biraz şey oldu. Ama hepsi öyle Ben olacak gibi kendim görünüyor. İşte bütün bunlar buzdolabında bekletmediğimiz için oldu. Evet. Fakat yine de Harikasın abi. bir Mükemmel. tık daha herhalde. Daha iyi oldu, evet. Haklısın. Bunu da birazcık düzeltebilirsin. Üzerine bastırıp süper. Şimdi bu burgerlere çok yakışacak bir şey var. Neymiş o? Bir sos. Hangi sos? Sosumuzun adı Romesco sos. Romesco sosumuzu geçen hafta biz yapmıştık. Aynen. Buradan izleyebilirsiniz bizi tıklayıp tabii ki. izleyebilirsiniz. Çok şahane, güzel, lezzetli bir sos. Sadece burger için değil, başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Videoyu izleyince göreceksiniz. Ben hemen dolaptan bir adet Romesco sos Şöyle geçelim kullanıyorum. tekrardan. Buzdolabında böyle bir kavanozun içerisinde sosu yaptıktan sonra yaklaşık 2-3 hafta saklayabilirsiniz. Bozulmayacaktır. Oradan bir bıçak yardımıyla bunları da ekmeklerimizin üzerine sürersek gayet Zannediyorum güzel ki olabilir. benden bir bıçak istiyoruz. Hatta şu ekmekler de biraz burada ısınırsa daha Oo, güzel. Türk mantığı. Şöyle üzerine. Burgeri Peki bunu yapıyorsak sadece Türkler mi yapıyor bunu? hayır yok. Her yerde ekmek Her kızartma yerde yapılıyor var. bu. O zaman Ama tamam. şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Ekmeği kızarttığın zaman içindeki şeker miktarı yükseliyor. Aa. Nasıl yani? Şöyle yani o altın rengi kahverengileşme vardır ya. Aslında o işlemde içerisindeki karbonhidrat bir basamak daha parçalandığı anlamına geliyor. Yani senin sindirim sisteminin yapması gereken işlemi o iş orada yapıyor. kızartma sırasında yapılmış oluyor. Fakat hani o artık bizim hesaba katacağımız bir kalori miktarı değil. Tabii ki diyet her zaman lezzetli olsun diyoruz. Diyetisyen mutfağı burada bunun için var. Sen sosu Hemen sürerken alıyorum ve ben sosları de sürüyorum. burgerler için biraz domates hazırlayacağım. Senin köften. Şöyle. Evet, soğanları da koyabilirsin üzerine. Şöyle bir dilim domates, biraz da marul koyacağım içerisine. Çok güzel oldu. Harika. Ellerine sağlık Ömer. Lan diye böyle. Alayım mı ben de? Bir de tadına bakarsan bakalım nasıl olmuş. Hemen bakıyorum. Efsane. Döke döke yiyorum yani. Efsane olmuş. Manyak güzel. İçeriğindeki fasulyeler, kinoa bunların hepsi kolesterolünüzü düşürücü çok lifli gıdalar. Dolayısıyla tavsiye ederim mutlaka deneyin. Programı bugün artık sonuna geldik. Evet. Şöyle bir gelenek oluşturuyoruz kendimize. Katılan konuklar programı bizim için kapatıyor. Aa, çok güzel. Senden ricam Ağır Mimar'ın yardımcı şefliğinde diyetisyen mutfağını bugün kapatman. Estağfurullah. Ben o zaman çok fazla uzatmıyorum ve Andaç abiye güzel dileklerimi iletmek istiyorum. Andaç Yeşilyurt ile Diyetisyen Mutfağı'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz parmaklar yukarıya. Lütfen tarifi takip etmeyi ve daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ben yiyorum bunu.